Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uzun yıllar önce örmüş olduğum yanlarından bağcıklı, yuvarlak yakalı, dümdüz bir süveter anlatımı yapacağım. Bu süveterin tek bir farkı var. Omuzlarda dikişi yok. Yakayı yuvarlak bir şekilde buradan başlayıp oyuyoruz. Daha sonra artışlar yapıp tek taraftan artışımızı çoklu artış şeklinde yapıp yakayı bitirdikten sonra arkada etek ucunda dümdüz örerek bitiriyoruz. Çok kolay bir süveter. Hem kendinize hem çocuklarınıza hem bebeklerinize yapabilirsiniz. Bebeklerinize yaparken baş kısmını ya geniş tutmanızı ya da şu yakada bir yırtmaç yapıp lastik bölümüne düğmeler dikmenizi ya da tam şu arkada bunu yapmanızı tavsiye edeceğim. Bu kıyafetimin ekstra güzel olmasını sağlayan olay da buradaki benim yaka bölümüm. Bu da geçenlerde anlatmış olduğum bir başlık ve boyunluk yapmıştım. Onun çok benzeri. Tek farkı var. Selanik örgüyle örmüştüm. Şöyle yakından da göstereyim. Selanik örgüyle ördüm. Yine burada zincirlerle bağcık yapıp tığım ile geçirdim. Hiçbir şekilde yine görüyorsunuz yuvalar yapmadım. Tığımla ilmeklerin arasından geçirdim ve bunu ikiye katlayıp şöyle büzdürdüğümde çok güzel oluyor. Çok seviyorum ben bunu. Bunu başınıza şapka olarak da kullanabilirsiniz veya boynunuza böyle kocaman bir boyunluk olarak da tek kat şeklinde de kullanabilirsiniz. Büzdürdüğünüzde de yine çok güzel bir şekilde oluyor. Rengini de çok sevdiğim, ipini de sevdiğim güzel bir süveter. Çok kolay bir süveter. En güzel yanı o arkadaşlar. Çok kolay. Hemen bunu bir günde, 2 günde yapabilirsiniz. Hızlı öğrenler daha da hızlı bir şekilde, daha az sürede bitirebilir. Bunu ben çok uzun zaman önce örmüştüm ama asosyal bir insan olduğum için bu taşınma vesilesiyle de yaklaşık 1-2 aydır da insanlarla çok görüştüğüm için arada bunu giydim. Sordular, dediler bu çok değişikmiş, nasıl yaptın? Ben de dedim anlatayım. Videodan seyredin. Siz de bu vesileyle siz de görmüş oldunuz. İlgi duyanlar bu videodan bu süveteri öğrenebilir ve çok güzel uygulayabilir. Bu yılın modası biliyorsunuz simli ipler ve pullu ipler. Pullu iplerle de çok güzel olur. Özellikle şuradaki boğazlı bölümüyle kullandığınızda çok güzel, çok şık olur. Gece de kullanabilirsiniz. Bir atletin üzerine veya şık bir gömleğin üzerine gece de kullanabilirsiniz. Veya gündüz beyaz bir gömleğin, kısa kollu bir beyaz tişörtün üstüne de çok güzel kullanabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Ben size bluzu baştan sona anlatmayacağım. Bütün detaylarını, sayılarını, santimlerini vereceğim. Şöyle benim bir adet beyaz ipim var. Bununla hemen anlatarak başlamak istiyorum. Nasıl başladığımızı da şuradan görebileceksiniz. İpim koyu renk olduğu için şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada haroşa ile başlıyoruz. Başa ve sona haroşalar koyarak iki yanda haroşalar lastik gibi örgü boyunca devam ediyor. Ta ki arka etek ucunda görüyorsunuz yine tüm haroşa olana kadar devam ediyor. Hemen burada size şişimle anlatmak istiyorum. Benim ipim, bu ipim arkadaşlar Himalaya'nın 500 gram olan iplerinden biriydi. Tam olarak ismini bilmiyorum ama böyle kocaman bir yumaktı. Size burada kaç gram gittiğini de en sonda hemen anlatacağım. Şimdi ben burada size 2 kat angora ile anlatıyorum. Çünkü açık renk olan tek ipim şu an elimde bu var. 2 kat yapıyorum.
tek katıyla ince geldi. O yüzden şimdi iki katıyla anlatmak istiyorum. Başlangıçta 66 ilmek ile başlıyoruz ve haroşa yapıyoruz. 2, 4, 6, 7 sıra haroşa yapıyoruz. 7 sıra derken 7 diş, yani 14 sıra. Hemen kısaca haroşayı da nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Şöyle ilmek atıyordum. Koyu renk üzerinde atarsam ilmeklerim daha güzel gözükecek. Şöyle hemen klasik yöntemle ilmek atıyorum. İstediğiniz her yöntemle atabilirsiniz. Tığla atabilirsiniz veya bildiğiniz başka yöntemler varsa onlarla da atabilirsiniz. Ben buradaki Himalaya ipimi, süveterimi 4 numara ile ördüm. Şu an size 4,5 numara ile gösteriyorum. Angora 2 kat ile gösteriyorum. Haroşa arkadaşlar, her ilmeğin içinden düz örmek veya ters örmek, ama en güzeli, en kolayı, bana böyle kolay geliyor, düz örmek. Hem terste düz örüyoruz hem düzde düz örüyoruz. İki sırada bir oluşan görüntüye de diş diyoruz. Şimdi ben birinci sıradayım. Hemen ikinci sıraya geçtiğimizde dişi de anlatıyor olacağım. Hemen hızlıca devam ediyorum. Haroşada yanların düz olması için şöyle şişimi arkadan getiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Böylece yanlarımız dümdüz oluyor. Hem şallarda hem de böyle yelekli süveterde, yanları açık süveterde, başka pançoydu derken kullandığınız haroşaların hepsinin kenarı dümdüz, çok güzel olacak. Şimdi biz ikinci sıramızı yaptık bu arada. Şu görmüş olduğunuz görüntü, iki sırada bir oluşan görüntüye de diş diyoruz. Şöyle yaklaştırayım kamerama. Bu görüntümüze de diş diyoruz. Şimdi tekrar şuradan tekrarlayalım bu sıramızı da. Arkadan şişimi girdim. İpimi öne atıyorum ve düz örüyorum. Haroşa bu kadar kolay arkadaşlar. Başka hiçbir zorluğu yok. Şimdi nerede kalmıştık? Biz 7 sıra sonra, yani 7 sıra değil 14 sıra sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 sıra sonra 7 tane haroşa ilmeği ayırıyoruz yan tarafa. 7 tane de bu tarafa ayırıyoruz ve arada kalan bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yani düzü düzden, tersi de şöyle tersten örüyoruz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu ters örgü de güzel oluyor. Sevenler varsa orayı da kullanabilir. Ve ölçülerimi vermeye başlayacağım şimdi size. Hemen şöyle gösteriyorum. Görüyorsunuz, dümdüz çıkıyorum. Hiç yanlarda artış yok, kollarda artış yok. Omuzda kesinti yok. Eğer istiyorsanız önü ve arkayı ayrı örerim, omuzlardan birleştirim diyorsanız o da olur. Ama burada size ben en kolayını anlatacağım zaten. Ve arkada da böyle bitiriyoruz. Şu yanlarımıza bağcıklar yaptım. Hemen şöyle beyazın üzerine koyarsam görebileceksiniz. Şöyle bağcıklarımız var yanlarda. Burayı size büyüterek göstereyim. Her iki yanda da var bu bağcıklardan arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta o bağcıklarımızı yapabilirsiniz. Ve size kısaca Selanik'i anlatmak istiyorum. Selanik için ne yapıyorduk? İlmeğimizi atıyorduk. Evet, ilmeklerimi attım. Hemen şu büyük parçayı sereyim altına mor.
Daha güzel gözüksün. Beyaz masa örtüsünde gözükmüyor. Şimdi bir sıra ters düz örüyoruz. Bildiğimiz ters düz. Aslında burada 5 numara şişimi kullanabilirim. Siz de eğer 4 numara ile örecekseniz 4,5 ya da 5 ile yakayı örebilirsiniz. Veya eğer Selanik yapmak istemiyorum ben diyorsanız da lastik de yapabilirsiniz. Veya şuradaki haroşayı da boğaz bölümünde kullanabilirsiniz. Hemen şu kameramı da birazcık indirmek istiyorum ki ben de göreyim. Bazen kameranın dışına çıkıyorum. Bir de burada yeni bir düzen kurdum. Ne zaman yeni düzen kursam benim görüntü yok, ses var şeklinde oluyor. O yüzden hemen bakarak örmem daha güzel olacak. Şimdi bir ters bir düz ördüm arkadaşlar. En kolay Selanik'i anlatıyorum. Buna yalancı Selanik diyenler de var. Veya öbürüne yalancı Selanik diyenler de var. Artık hangisi doğrucu, hangisi yalancı bilemem. Ben bunu biliyorum. Tersi aldım örmeden. Yanlar düzgün olsun diye. Şurada bir alt ilmekten giriyorum şişimle ve düz örüyorum. İpimi öne aldım. Ters örüyorum. Normal. İpimi arkaya aldım. Bir alt sıradan giriyorum. Örüyorum. Ters düz örer gibi ama sadece düzleri bir alt sıradan alıyorum. Yine bir alt sıradan aldım. Ters örüyorum. Yine bir alt sıradan alarak düz örüyorum. Ters örerek bitiriyorum. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. Düze geldim. Bir alt sıradan alıyorum yine. Tekrar ters örüyorum. Tekrar bir alt sıradan aldım. Böyle bir ters bir düz örer gibi sadece düzleri bir alt sıradan örerek baştaki ilmekleri de örmeden yanlar düzgün olsun diye şişimize alarak devam ediyoruz. Bir sıra daha örelim. Burada size boğaz bölümünün detaylarını anlatmaya devam edeyim. Evet, bu kadar kolay. Görüyorsunuz. Örgümüz, Selanik örgümüz oluştu bile. Şimdi ben burada yakada 100 ilmek yapmışım arkadaşlar. 100 ilmek ters düz yaptıktan sonra Selanik'imi örmüşüm ve hemen sizinle ölçümüzü de yapalım. Şurayı birazcık gevşeteyim. 40 santim örmüşüm. Burayı herkes kendi zevkine ve boğazına veya çocuğuna yapıyorsa onun sevdiği şekle uygun olarak yapıyor. Ve bitirdikten sonra ben şuradaki bağcıkları da bir ölçmek istiyorum. Kaç santim yapmışım? Şuradan başlıyoruz. 120 santim zincir çekmişim arkadaşlar. Ve daha sonra da buradan başlayarak bir tane alttan bir tane üstten geçirerek şurada bir tane atlatıp karşıya geçmişim. Ve tekrar bir alt bir üstten geçe şu noktaya kadar gelmişim. Şöyle görüyor musunuz acaba? Hemen göstereyim. Yaklaşık bir 2 santimde bir ya da 1,5 santimde bir alt üst yaparak geçirmişim ve büzdürdüğümüzde de güzel bir görüntümüz oluyor. Şimdi
size güzel bir şekilde örerek yaka bölümünü nasıl yapacağımızı anlatmak istiyorum. Başlıyoruz. Şimdi süveterimizin yakasından bahsetmek istiyorum. Süveterimizi dümdüz geldikten sonra burada yuvarlak bir yaka yaptık. Diğer yuvarlak yakalı bluzlardan veya süveterlerden farkı nedir diye soracak olursanız, omuzlarda dikişimiz yok. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Burada yuvarlak bir yakamız var ama omuzlarda dikişimiz yok. Burada örgümüz devam etti. Burada da devam etti ve şu aradan tekrar ilmek yaparak, arttırmalar yaparak arka yakayı yaptık. Beraberce şimdi size burayı nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Önce süveterimizi örüyoruz ve şu noktaya geldiğimizde ön ortasına bir adet işaret alıyoruz. Ben burada sadece size yakayı anlatabilmek adına belirli sayıda ilmek yaptım. 36 tane ilmeğim var ki benim şuradaki yakam 30 ilmekten keserek oluşturulmuş bir yaka. O yüzden üçer üçer ilmek yanlarda kalacak şekilde bir ilmek attım ve bu yakayı nasıl yapacağımızı anlatacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18, tam 36 ilmeğim vardı. 18. ilmeğimin içerisinden bir adet ip geçiriyorum ve ön ortası olarak burayı işaretliyorum. Çünkü sağdan ve soldan 5'er ilmeği keserek yakamızı oluşturacağız. Önce ben masamı birazcık bir toparlayayım. Çığırından çıkmış bir evin içerisinden size örgü anlatıyorum. Şu an hala kutularla oturuyorum. Hala becerip evi toplayamadım. Çünkü bir ev eşyasını düşünün. Artı 2 katı kadar da benim örgülerim ve iplerim olduğu için ev hala yerleşemedi. Ev ahalisi duymasın. Herkesten daha çok eşyam var. Sadece örgüyü söylüyorum. Diğerlerini katmıyorum bile. Şimdi gelelim ön ortasına 5 ilmek kalana kadar örgümüzü normal bir şekilde örüyorum. Şurada kameramı birazcık ayarlayacağım. Özellikle de süveterimin üzerinde örüyorum ki beyaz ipimle size daha güzel gösterebileyim. Henüz misinalı şişlerime ulaşamadığım için bu şişlerle göstermek durumundayım. Artık bana alıştınız, idare edin beni. Şimdi 2 4 6 7, 2 tane daha örüyorum normal ve kesmeye başlıyorum. Kesmemiz nasıl yapıyorduk? 2 tane alıyordum. Tekrar ilmeğimi soldaki şişime geçirip tekrar 2 tane alıyordum. Veya daha pratiğini göstereyim. Pratiklik önemli. Zaten hayat yeterince zorluyor bizi. Bir de bunlarda zorlamayalım. Tığımızla çok kolay ikisini bir alıp tekrar şişimize geçirebiliriz. Veya bunu aldık. Tekrar bundan da geçirerek ilmeğimizi kesebiliriz. 5 tane de işaretimizin diğer tarafından ilmek keseceğiz. Toplam 10 tane ilmek kesmiş oluyoruz. Üçüncüyü kestim. Dördüncüyü kestim. Ve beşinciyi kestim. Şişime takıyorum. Ve normal bir bluz gibi örmeye devam ediyorum.
Yine bir tane kestim, döndüm. Burada toplam 4 tane kesme yapacağız ilmeklerimizde. Güzel tığlarımı da henüz bulamadım, o yüzden bu tığımla idare ediyorum. Rengi güzel ama pek hoşlanmıyorum kendisinden. Şimdi güzel şeylerimi öyle bir saklamışım ki kendim bulamıyorum. Şu an 4 tane ilmeği de kestim. Arkada 1, önde 3 tane olmak üzere ve devam ediyorum. Tekrar aynı noktaya geldiğimizde buluşalım. Şimdi geldik 2 kesme noktamıza. Bir tane arkadan kestim. Bir tane de önden keserek 2 tane kesiyorum. Devam ediyorum normal örmeye. Bir tane eksiltmemiz kaldı. Ben hep böyle yapıyorum. Ortada 5, 2 taraflı 5, toplam 10, 4, 3, 2, 1 şeklinde yapıyorum. Ama bazen değişebiliyor. İpim kalınsa, şişim kalınsa sayılar değişebiliyor. Ya da ince ise değişebiliyor, ama orta kalınlıkta yapıyorsam genelde bu şekilde yapıyorum. Şu anki ipim kalın ama şuradaki ipim daha ince olduğu için ve bunu böyle yaptığım için böyle gösteriyorum. Şimdi bir tane kesmemi de arkadan yaptım ki yuvarlamamız güzel olsun. Ve artık burada ben şuradayım. 14 sıra dümdüz örerek ilmeklerimi şişimde bekleteceğim. Burada size göstermek adına 14 sıra örmeyeceğim. Birkaç sıra örüp bekleteceğim ama siz burayı size santim de vereceğim. 14 sıra ya da santim olarak ölçerek tamamlayacaksınız. Ben size şu an buradaki yuvarlak yakanın mantığını anlatmaya çalışıyorum. Birkaç sıra sonra ne yapacağım? Burada şişimde bu ilmekler dururken bu tarafı da aynı şekilde aynı sayılarla oyacağım ve daha sonra arka yakayı nasıl yaptığımızı anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. Şimdi burada şu ipimle 14 sıra örmüştüm. Kesme işlemi bittikten sonra 14 sıra düz örmüştüm. Bu ipim kalın olduğu için 11 sıra düz ördüm ve aynı santime ulaştım. Yaklaşık 7 santim kadar ördüm. Şimdi bizim şöyle bir görüntümüz var. Şurayı geniş yaptığınızı düşünün. Burası tabii ki daha güzel gözükecek, kıvrılmayacak böyle. Şu an tam arka yakayı yapmaya başlayacağım. Buraya da bir işaret alacağım. Şimdi bu şişimde bu ilmeklerim dururken bu tarafa da aynı işlemleri yapıyorum ve buraya da tam düz noktayı bitirip arka için ilmek yapmaya başladığımız noktada yine işaret alıyorum ve daha sonra yavaş yavaş arkaya geçeceğiz. O noktada buluşuyoruz. Diğer tarafı da ördüm, omuza geldim, işaretimi aynı şekilde bu tarafa da yapıyorum ve şimdi yavaş yavaş arkada arttırmalar yaparak yakamızı toplayacağız. Şöyle göstereyim hemen size. Şuradan itibaren arkada nasıl yapacaktık? Şöyle bir düzlük yapıp daha sonra 5 4 3 2 1 veya 4 3 2 1 şeklinde kesecektik. Şimdi buradan bir arttıracağız. Diğer sırada 2, daha sonra 3 arttıracağız. Hepsini tek tek anlatıyor olacağım ve bizim süveterimiz tek parça halinde bitecek. Şimdi burada arttırmamızı yapabilmek için hemen şuradan bir tane ilmek çıkarıyorum ve çaprazından tekrar ilmek çıkararak bir tane artış yapmış olduk.
ve devam ediyorum normal bir şekilde örmeye. Bu sırada 2 tane arttıracağız. Yine yakamız yuvarlaklığını muhafaza etsin diye burada da bir tane artış yapmak istiyorum. Hemen onu da yapalım. Şurada tekrar sondakinin içerisinden giriyorum ve bir tane de burada artış yaptım. Bugün de bulamadım şişlerimi. Bütün gün şiş aradım. Eşya döktüm ama nasıl bir sakladıysam bulamadım. Burada tekrar artış yapıyoruz. 2 tane sırasındayız. 2 artış yapma sırasındayız. Bir tane içerisinden girerek kameraya sığmakta zorlanıyorum şişlerimle. Bir tane de çaprazından girerek yine bir tane arttırmış oldum. Terste de arttırdığım için 2 tane artış yaptık. Gidiyoruz kola doğru. Geri dönüyorum. Burada arkadaşlar şu mesafeyi herkes kendi boğazına, boynuna, başına ve ne kadar yuvarlak bir yaka istediğine bağlı olarak yapacak. Eğer bu bluzu kendinize değil çocuğunuza yapıyorsanız veya bebeğinize yapıyorsanız çocukların ve bebeklerin kafaları normal bir yetişkinin kafası ve vücut ölçüsü gibi değildir. Özellikle bebeklerin kafaları daha büyüktür vücutlarına göre, daha orantısızdır. O yüzden bebeklere yapıyorsanız ya çok güzel bir ölçü yaparak veya yandan yakanın omzun bir tarafından düğme yaparak veya arkadan düğme yaparak bu süveteri yapabilirsiniz. Birazcık açıklık yapacaksınız düğme için ve orada ilik yeri bırakacaksınız bebekler ve çocuklar için. Özellikle bebekler için, çünkü bebeklerimizin kafaları, o minnoşların kafaları birazcık büyük oluyor. Şimdi burada bir tane arkada artış yaptım. Burada 2 tane daha artış yapmam gerekiyor. Onu da çoklu arttırma değil, farklı bir arttırma yapacağız. Yaptım burada arttırmamı. Çaprazından bir tane daha yapıyorum. Ve hala şişim içerisinde tekrar düzünden artış yapıyorum. Ve 3 tane ilmeğim oldu. Tek bir ilmekten. Şimdi 4 tane arttırma sırasındayız. Burada bir tane alıyorum. Bir de şişimi çevirip çaprazın içerisinden bir tane alıyorum. Artışlarımız hep terse denk geldi daha çok. Önde de artışlar yapıyoruz. Diğer tarafta da artışlarımız bunun tam aksi yönünde olacak. Şimdi burada 4 tane yapmamız gerekiyordu. Bir tane arkada yaptık. O yüzden çoklu arttırmayla 3 tane yapmaya karar verdim. Burada artışları istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, hangisine eliniz alışıksa. Burası zaten şuradaki lastik bölümünü öreceğimiz için çok önemli değil nasıl yaptığınız. Yeter ki karşılıklı olarak eşit sayıda yapalım ki simetrik bir görüntümüz olsun ve böylece güzel bir yakamız olsun. 3 tane arttırmış oldum ve yine omuza kadar gidip dönüyorum. Yine burada bir tane arttıracağım ki yakamızın yuvarlaklığı güzel olsun. Yine arttırmamı yaptım ve dönüyorum. Şimdi yakamızı nasıl yaptık arkadaşlar? Önde 10 tane kesme yaptık. Daha sonra 4 tane kestik
Daha sonra 3 tane kestik, 2 kestik ve 1 kestik. Ve sonra ördük. Herkes boynuna göre örüyor burayı. Ve daha sonra ne yaptık? Arkadayız. Arkada bir tane arttırdık. Yuvarlıyoruz. 2 arttırdık. 3 arttırdık. Ve en son 4 arttırdık. Şimdi geldi sıra burada kaç tane düz yapacağımıza. Şimdi buraya yine 10 tane ilmek arttıracağız. Bir tanesini dönüşte arttırdım. Bir tanesini de bu tarafta dönüşte arttıracağım için şu an buraya ben 8 tane ilmek arttıracağım. Yani baştaki sayımıza tekrar ulaşacağız. Benim şurada morda olan sayım 66 idi. Ama burada şu beyazda örmüş olduğum örnek olarak yakayı göstermiş olduğum sayım 36 idi. Yine aynı sayıya ulaştım. Şimdi burada arkada da bir tane ilmek arttırmıştım gelirken ve 8 tane ilmek arttırma yaparak ilmek yapacağım ve daha sonra da diğer tarafı aynı şekilde yapacağız. Buraya bir tane düğüm geldiği için şu an zorlanıyorum. Ama hiç problem değil. Ve tığlarımı buldum bugün. Çok mutluyum. Nasrettin Hoca gibi her şeyimi kaldırdım. Ve o kadar karışık geldi ki kutular eve çoğu patlamış falan geldi. Darmadağınık geldi kutular. O yüzden bulmakta çok zorlandım. Bir de üstlerine son kutuların artık bıktım işaretlemekten, yazmayı da bırakmışım son kutularda. O yüzden bugün buldum. Çok mutluyum. Şimdi buraya 9 tane de ilmeğimizi yaptık ve şöyle size göstermek istiyorum yakamızın son halini. Şu ipimi de arkaya alayım. Şöyle görüyorsunuz yuvarlak yakamız çok güzel bir şekilde oluşuyor. Şuradaki artışlarımı da yaptıktan sonra şuradaki ilmeklerimle beraber gösterememişim. Hemen kameramı düzeltiyorum. Yol yakınken fark ettim Allah'tan. Baştan alıyorum. Şuradaki artışlarımı da yaptıktan sonra şuradaki sayıların aynısını yaptıktan sonra şuradaki ilmeklerimle birleştireceğiz. O noktada buluşalım. Şimdi burada da son arttırmamı yapmıştım. Başa kadar geldim. Burada da ipim görüyorsunuz hala koparmadım duruyor ve 36 ilmekle başlamıştım. Artışlarımızı yaptık. Yine 36 ilmekteyim. Bu noktadan sonra dümdüz bir şekilde öreceğim. Şöyle başlayalım. Dümdüz örüyorum. Arada diğer parçayı da tabii ki öreceğim ve şu ipim burada koparacağım ve şurada bağlayarak sağlamlaştıracağım orayı ve daha sonra da yakamız bittiği için arka bedeni dümdüz örerek etek ucuna kadar gideceğiz. Daha sonra da sol arkadan başlayarak şuradan tam bu ipimizin olduğu yerden, eğer istiyorsanız örerken buradaki ipi koparmayın. Bu ipinizle ilmek dizebilirsiniz. Tabi burada ilmek dizerken ya çorap şişiyle ya da misinalı şişle yapmanızı tavsiye edeceğim. Ben yıllar önce bunu çorap şişiyle yapmıştım. Misinalı şişim yoktu. Gayet de güzel örüldü. Devam ediyorum. Şurada ipleri karıştırdım, pardon. Gördüğünüz gibi dümdüz örerek yakamızı bitireceğiz. Şöyle güzelce yerleştirdiğimizde de yakamız bitmiş oluyor.
Yaka kısmımız böyleydi ve devam ediyoruz. Tüm ölçüleri hazırlayıp geliyorum. Evet efendim, detaylarla karşınızdayım. Yandan bağcıklı, boğaz ayrı takılabilen basit süveterimiz. Çok kolay bir süveterdi. Hemen şurada size açılımını göstermek istiyorum. Şöyle büyüteyim. Kameramı da kontrol edeyim. 66 ilmek ile başladım ve 44 santim ön parçamız, arkamızda tek parça halinde örüldüğü için 44 santim arttırma veya eksiltme hiçbir şey yapmadım. Dümdüz örülüyor bir dikdörtgen halinde. Sadece bir miktar örüldükten sonra şurada da hemen size detay yazacağım, orayı unutmuşum. Önde yaka yapıyoruz. Daha sonra arkadaki yakamızı tamamlayıp dümdüz etek ucunda bitiriyoruz. Şuradaki yüksekliğimiz, uzunluğumuz 120 santim. Şurası, hemen yakaya kadar kaç santimmiş onu ölçüp geliyorum. Önde hemen bir ölçüm yapıyorum. Etek ucundan lastik yapılan noktaya kadar ölçüyorum. 45 santim. Ve arkayı da lastik yapılan noktaya kadar ölçüyorum. Burası da 57 santim. Hemen devam ediyoruz detaylarımıza. Hemen yazalım şuraya da. Burada da 45 santim önde, 57 santim arkada yazdım. Katlandığı zaman, şuradaki kırmızı çizgiden katlandığı zaman arkadaşlar, benim arka ve ön etek ucum eşit oluyor. Ama istiyorsanız arkayı daha uzun yapabilirsiniz. 5 santim, 10 santim, 15 santim veya genç kızlar için yapıyorsanız bu santimleri daha da uzatabilirsiniz. Böylece taytlarıyla veya daha dar kot pantolonlarıyla da daha rahat giyebilirler. Farklı bir tarzda olur. Şimdi burada anlaşılmayan bir nokta yok diye düşünüyorum. 44 santim eni, 120 santim boyu, 45 santimden sonra ön yakayı oymaya başlıyoruz ve arka yaka bittikten sonra yakadan itibaren etek ucuna kadar da 57 santim yapıyoruz ve bitiriyoruz. Boğaz içinde 100 ilmek ile başlamış. Şuraya onu da yazayım. Hemen 100 ilmek ile başlamıştım ve 40 santim kadar ördükten sonra bitiriyoruz. Şuradaki kırmızı noktalardan iğneniz ile veya tığınız ile birleştiriyorsunuz. Daha sonra şöyle uzun, istediğiniz kadar bir zincir çekip uçlarını düğümlüyoruz zincirlerimizin. Ve daha sonra düğümden önce tığımızın yardımı ile ilmeklerimizin arasından geçirip büzgü yapabilme noktasına getiriyoruz. Böyle tek olarak da kullanabiliyorsunuz. Bluzunuzda da kullanabiliyorsunuz. Ve gelelim diğer detaylara. Şurada yandan bağcıklar yaptım. Ben çapraz çapraz taktım. Onları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir çapraz bağcıklar yaptım. Şöyle 2 kez 3 kez yapmanız veya daha uzun yapmanız veya daha da eteğin ucuna kadar da yapmanız mümkün. Nasıl istiyorsanız zevkinize göre o kısmı ayarlıyorsunuz. Buradaki bağcıklarımızın uzunluğu da 60 santimde benim yaptığım. Bu da zincir şeklinde yapıp geçirdikten sonra uçlarını düğümledim. 2 tane yapıyoruz. Sağ ve sola takıyoruz. Ve gelelim şurada önde yakayı nasıl yaptığımıza. Ön ortasını buluyorduk önce. Ön ortası. Daha sonra 5 santim ön ortasının sağı, 5 santimde solu, toplam 10 ilmek. Santim diyorum, pardon, 5 ilmek, 5 ilmek. Toplam 10 ilmek kesinti yaptıktan sonra önce bir tarafını, daha sonra bir tarafını yaparak 4 3 2 1 şeklinde yapıyoruz ve ben burayı kendime göre ölçtüm. Burayı herkes lütfen boynunda kendisi için ne kadar uygunsa ona göre ölçüyor. Şurası yaklaşık bende 7 santimdi ama sizinki 10 olabilir, 15 olabilir.
veya 5 olabilir. Bunu lütfen ayna karşısında ölçerek buluyorsunuz ve daha sonra burayı bitirdikten sonra arkada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 tane arttırıyoruz. Daha sonra da toplam 10 tane ilmek arkada da arttırarak yine başlamış olduğumuz sayıya ulaşıyoruz. Şu tarafta da aynı artışları yaptıktan sonra şurada örgümüzü birleştiriyoruz ve şuradaki ipimizle de şuradan koparmadan devam etmemiz çok iyi olacak. Şuradaki ipimizle de yakamızı bir güzel diziyoruz ve lastik şeklinde de örüyoruz. Lastiğimi de ben bir ters bir düz yaptım. Şöyle görüyorsunuz. İstediğiniz şekilde burayı da yalancı selanik yapabilirsiniz. Haroşa yapabilirsiniz. İki ters iki düz yapabilirsiniz. Şuradaki haroşaları da mesela dümdüz örüp daha sonra iki ters iki düz veya bir ters bir düz şeklinde de tüm etrafını yapabilir veya ayrı örüp yanlardan iç bölümünden dikerek de yapabilirsiniz. İpim Himalaya'nın yün artı akrilik bir ipiydi. Şu kocaman bir yumaktı. Tek bir yumaktan ördüm ben bunu. Birazcık parça artmıştı. Yaklaşık 470 gram ip gitmiş. Benim ipim 500 gramdı. 30 gram kalmış elimde. Şişim 4 numaraydı. Yakayı 4,5 ile ördüm. Yakayı derken şuradan bahsetmiyorum. Şuradaki yakayı 4,5 no şiş ile ördüm. Bu süveteri simli iplerle, pullu iplerle, yünlü iplerle, tüylü iplerle, aklınıza gelen her iple örebilirsiniz. Ama eğer bebekleriniz için örüyorsanız, bebekler için özel tasarlanmış pamuk iplerle veya bambu iplerle örmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü bebeklerimiz her şeyi kaldıramayabilir. Onlar çok hassas yapıdalar, ciltleri çok hassas ve tüyleri yutma ihtimali olduğu için de bu konuyu da göz ardı etmemenizi tavsiye edeceğim. Şurayı da büyüteyim. Resmi çekmek isteyenler için. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.